Merhaba Scars of Honor Türkiye ailesi. Ben Umut. Scars of Honor projesinde topluluk yöneticisi olarak görev alıyorum. Yanımda Emre var. Emre Game Designer. Oyunda Game Designer olarak görev alıyor. Bugün Emre ile beraber oyun hakkında bilgiler paylaşacağız. Hangi aşamadayız ondan bahsedeceğiz. Projenin gidişatı hakkında konuşacağız. Oyunun iç dinamikleri hakkında konuşacağız birlikte. Merhaba Emre, hoş geldin tekrardan. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyi, teşekkür ederim. Ben aslında seninle başlamak istiyorum lafa. Emre kimdir? Ben Emre, 95 doğumluyum. Beastburst şirketinde Scars of Honor projesinde Game Designer olarak çalışıyorum. Game Designer olarak denen oyun tasarımcısı diye geçiyor Türkçe'de. Evet. Game Designer hakkında soru sormak istiyorum çünkü mesleğin bence oyun için kritik bir konumda. Game Designer nedir, ne yapar? Benim görevim oyunun mekaniği ve seviyeleri gibi yaratıcı öğelerini kavramsallaştırıp tasarlamak. Aslında oyunun kalbinde olan bir görev diyebiliriz. Scars... Doğrudur. Pek çok noktasını dokunuyorum. Pek çok öğeyi tasarlıyoruz. İşte ses, level design yani ortam, mekan dizaynı tasarlaması, mekanikler, combat gibi uçsuz bucaksız bir kuyu game design. Scars of Honor projesinde de görev alıyorsun Doğrudur. şu an anlık olarak. Orada da Game Designer'lık yapıyorsun. Doğrudur. Scars of Honor nedir? Tam olarak bize özetler misin? Scars of Honor 3 boyutlu stilize ve epic fantasy bir MMORPG oyunu. Ülkemizde pek çok kişinin rahatlıkla adım atıp girebileceği, bir serüvene başlayabileceği MMORPG bir aslında. Rol yapma oyunu diye çevirebiliriz. Evet. Scars of Honor'a dönecek olursak tekrardan proje hangi aşamada? Oyun halihazırda geliştirme aşamasında ve hızla devam ediyor sıkıntısız bir şekilde. Test süreçlerini de başlattık ve daha pek çok test yapacağız. Çıkmadan da yine aynı şekilde bol bol her ekleme yapıldığında, update yapıldığında bol bol test yapıp community ile birlikte onlarla iletişime geçerek fikirlerini ve feedbacklerini alarak oyunun tasarımına ve geliştirmesine devam ediyoruz. Aslında topluluktan bahsettim. Ben birazcık da topluluk konuşmak istiyorum seninle beraber. Scars of Honor projesini bence diğer projelerden ayıran en büyük unsurlardan biri topluluğu. Topluluk hakkında bize bilgi verebilir misin? Mesela ben dışarıdan bu oyuna katılmak istesem, bu topluluğa dahil olmak istesem. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla topluluğa çok önem veren bir proje. Hatta mottolardan biri de birlikte geliştiriyoruz tarzı bir motto var. Sen bir game designer olarak topluluktan gelen feedbackleri alıp oyunun içine dahil ediyor musun? Ya da onlarla beraber geliştirmek nasıl bir his? Sanki oyunu hep birlikte, hep bir ağızdan takım olarak yapıyormuşuz gibi pek tabii hissediyorum. Çünkü o kadar fazla insan çeşidi var ki kimin ne isteyeceği belli olmuyor. Bu yüzden doğru olanı ve doğru düşünceyi aradan çıkartıp kendi düşüncelerimizle harmanlayarak bir şekilde projeye hayat vermeye çalışıyoruz. Ama günün sonunda pek çok ağızdan fikir gelip destek görmek çok güzel bir şey. Gerek forumda, gerek YouTube videolarının altında, sosyal medya videolarının altında herhangi bir yorum görmek, fikir görmek, özellikle forumda inanılmaz fikirler çıkabiliyor. Çok güzel bir his. Scars of Honor ekibinden de bahsetmek istiyorum aynı zamanda. Ekip birazcık kalabalık. Evet. Çok farklı ülkelerden insanlar var. Bu ülkeler nelerdir? Senin daha çok çalıştığın ekipten çok genel olarak bir değerlendirirsen, söylersen, bize paylaşırsan. Merkezi Bulgaristan. Fakat İtalya, Portekiz, İspanya, Türkiye olmak üzere pek çok ülkeden çalışan mevcut. Takımın aynı şekilde yarısını neredeyse Türk arkadaşlarımız oluşturuyor. Ben başta game designer olarak çalışıyorum. Art tarafında pek çok çalışan arkadaşımız mevcut. Aynı şekilde development'a kadar uzanıyor ekibin büyüklüğü. Ekibin yarısının Türk olduğunu söyledin. Türkiye komünitesiyle alakalı da konuşmak istiyorum seninle. Forumda bir Türkçe bölüm de var. Türk oyuncuları da çok önem veriliyor bu projede. Onun hakkında neler düşünüyorsun? Ya da ne gibi planlar olabilir? Özellikle free to play yani oynaması ücretsiz bir oyun olduğunu göz önüne alırsak Scars of Honor'ın Türk oyuncularımızın tercih edeceği bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü görüldüğü üzere çok fazla online oyuncu kitlesi mevcut bizim ülkede. MMORPG türü bizim ülkemizde çok tercih edilen bir tür. Evet, şu anda piyasada birçok MMORPG olabilir ama Türk oyuncu kitlesine çok fazla önem verildiğini görmüyorum. Scars of Honor bunu bence çok iyi başarıyor ve başarmayı planlıyor. Özellikle Türkiye'deki oyuncu kitlesinden gelen feedbackleri çok önemsiyorlar. Discord kanalında, YouTube kanalına gelen yorumlarda, forumda bunu çok fazla görebiliyoruz. Ben Scars of Honor'un ileride Türkiye'de çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun deyip son kez bir pas atayım sana. Tabii kesinlikle katılıyorum çünkü senin de söylediğin gibi çok fazla
rağbet gören ve Epic Fantasy de aynı şekilde herkesin kolayca içine girip eğlenebileceği bir tür. Gerek hikayesiyle gerek gameplay ile yani oynama şekliyle insanların kalbini kazanacağımızı düşünüyorum. Oynaması ücretsiz olmasının yanı sıra eğlenceli mekaniklerle birlikte insanları çekebileceğini düşünüyorum. Emre, ben oyunu da konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü oyunda geliştirme aşamasında hala devam ediyor. Özellikle görev sistemin hakkında konuşmak çok istiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla Scars of Honor'u diğer MMORPG'lerden ayıran en temel özelliklerden biri de görev sistemi. Çünkü hepimizin bildiği gibi MMORPG oyunlarda görev sistemi şunu kes, bunu topla üzerine kuruluyor ama Scars of Honor bunu aşmak için sürekli değişken ve çok çeşitli, kendi içinde kombinasyonlanan görevler üzerine odaklanıyor. Sen de game designer olarak aslında bu görevlerin tam kalbindesin. Bu görev sistemi hakkında neler düşünüyorsun? Elimizden geldiği kadar hem MMORPG'nin kalbine odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü eski MMORPG'lerin görev sistemleri çok daha farklıydı ve okumak zorundaydınız belli başlı şeyleri. Şimdi günümüzde her şey hızlı tüketildiği için artık görevi kabul edeyim, paramı alayım, deneyimimi kazanayım, yoluma devam edeyim şeklinde geçiyor. Fakat eskiden öyle değildi. Bir şeyleri okumak zorundaydınız. Ne yapacağınızı anlamak için konuştuğunuz NPC'nin size ne görev verdiğini bilmek zorundaydınız. Oyunun Türkçe olması da oyuncularımıza büyük yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Gerek keyifli, gerek ciddi yazılarla oyuncuları elimizden geldiğince görevlerin içine çekip keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız. En azından plan bu şekilde. Klasik görev sistemi yerine daha dinamik bir görev sistemi var diye biliyorum. Doğrudur. Çünkü Scars of Honor bence diğer projelerden ve oyunlardan ayıran en temel özelliklerden biri de bu. Çünkü dediğin gibi senin de bahsettiğin üzere eski tip ya da daha doğrusu şu an piyasada da olan diğer MMORPG'lerde bu sıkıcılık çok fazla olabiliyor. İnsanlar girip görevi okuyup sadece bir şeyleri toplayıp gelip getirip NPC'ye verip deneyimini ya da eşyasını alıp devam ediyor. Scars of Honor'da bunu aşmak için çok fazla arkada çabalandığını ben şahit oluyorum. Ayrıca şeyi de sormak istiyorum. Oyunun kalbinde olan binekler üzerine. Çünkü çok fazla binek üzerinde çalışılıyor. Özellikle oyuncuların hoşuna gidecek kozmetik çalışmalar da var. Bunlar hakkında neler düşünüyorsun? Çünkü yine bu işin temel direklerinden biri sensin. İlk başta binekleri tasarlarken 1,5-2 ay gibi bir planlama yaptık. Bir tablo çıkardık çünkü her binek, ya da dürüst olmam gerekirse her canlı her yerde yaşayamaz. Ve oyunun ırkları belli başlı yerlerde ve hepsinin kendine özgü habitatları mevcut. Bu habitatlarda yaşayabilecek canlılar var, yaşayamayacak canlılar var. Bunları ayırarak elimizden geldiği kadar ırkların kullanabileceği binekleri ayırmaya çalıştık. Çok fazla kısıtlama yapmayacağız. Bütün oyuncular çoğu bineklere sahip olabilecekler. Fakat bütün ırkların kullanabileceği özel binekler mevcut olacak. Bununla birlikte sadece o ırkın kullanabileceği bineklerden ziyade factionların yani kutsal düzeninde hakimiyetin de aynı şekilde ayrı ayrı kullanabileceği binekler mevcut olacak. Bineklerin kostümleri store'da satın alınabilir olacak fakat sadece görünümlerini değiştirecek. Herhangi bir hız, oyun etkisini değiştirecek herhangi bir özellik kesinlikle olmayacak. Aslında benim diğer sorumu da sen cevaplamaya başladın. Oyun pay to win olacak mı? Çünkü bugün online oyunların biliyorsun ki birçoğu özellikle mobilde zaten pay to win üzerine. Pay to win bir noktaya kadar oyunun canlı kalmasına etki edebiliyor ama bir noktadan sonra komple oyunu öldürebiliyor. Çünkü MMORPG oynayanlar bilecektir ki emek faktörü diye bir şey vardır. Evet. O emek faktörünü direkt ortadan kaldırıp işte kendi zamanını, emeğini harcayan insanla parasını harcayan insanı devasa bir fark ortaya çıkabiliyor. Sen bineklerin görselliklerinden bahsettin. Peki Scars of Honor pay to win bir oyun olarak mı tasarlanıyor? Kesinlikle hayır. Çok hemfikiriz bu konuda. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Kesinlikle pay to win özelliğine sahip bir oyun tasarlamıyoruz. Evet. Çünkü senin de az önce bahsettiğin gibi ben kişisel olarak herhangi bir RPG oyununda birlikte serüvene başladığım karakteri başından sonuna kadar ben götürmek isterim. Çıktığım macerada güçlendiğimi ben kendim görmek isterim. Aslında deneyim faktörünü de ortaya çıkarıyor birazcık. Bir başkası 2 günde para yatırarak bir anda güçlenip benden daha üst seviyeye çıkması hiç adil olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kesinlikle böyle bir şey tasarlamıyoruz ve planlamıyoruz. Yok. Evet, kesinlikle planda yok diyorsun. Aynen öyle. Biraz da oyun haritasına dönmek istiyorum ben çünkü. Oyun o tarafında gördüğüm için aslında ben çok heyecanlandım. Playtest'te bunun bir kısmını yansıtabildik. Devamı da aslında gelecek playtestlerle beraber. Doğrudur. MMORPG oyunlarına göre haritanın büyüklüğü çok fazla. Ekibimiz
yaşayan bir atmosfer de inşa ediyor. Harita hakkında ne söylemek istiyorsun? Mesela bineklerin yaşadığı ortamlar demiştin. Evet. Aslında burada da bir ipucu verdin. Oradan devam edersen ne söylemek istersin harita Pek hakkında? çok habitat mevcut olacak haritalarda. Çünkü ırkların yaşayabileceği yerleri önce düzenledik. Daha doğrusu hikaye yazarımız uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyor. Oyunda ilk başta tamamıyla 8 ırk bulunacak. Hakimiyette 4, kutsal düzende 4 olarak oyunu vanilla yani ilk versiyonunu o şekilde çıkartacağız. Ve her ırkın kendine özgü habitatları var yaşamaya çalıştığı. Düşman saflarıyla dip dibe olan ırklarımız mevcut. Düşmanlarından korunmak için belli başlı yerleşke düzenleri yapan ırklarımız mevcut. Örnek vermem gerekirse insanlar çok fazla taş kullanmıyor. Ellerinden geldiğince odun kullanarak binalarını gerçekleştiriyorlar, binalarını düzenliyorlar. Çünkü kolaylıkla binalarını oluşturup akabinde herhangi bir saldırı durumunda rahatlıkla geride bırakabiliyorlar. Başka bir yere gidip de hızlı bir şekilde tekrardan kurulabiliyorlar. Oyundaki bir diğer yenilik de aslında kendi kişisel evini belli bölgelerde yapabileceğini biliyorum ben. Yani kendi evini, yani kendi base'ini inşa edip bunu özelleştirebilme yeteneğine sahip olacaksın. Bu özelleştirmelerin devamı gelecek mi? Base'den ziyade aslında ilk başta söylediğin gibi tamamıyla bir eve sahip olacaksın. Yani Evet. bir arsa, küçük bir bir arsa satın alıp bir eviniz olacak. O evi istediğiniz gibi düzenleyebileceksiniz. İçine normal ev döşer gibi malzemelerinizi döşeyebileceksiniz. Ekstradan bineklerinizi burada yetiştirip onlara bakabileceksiniz. Tekrardan bineklere değinmem gerekirse binek yetiştirme mekaniği olacak. Binekleri belli başlı sınıflara ayırdık ve bunları istediğiniz gibi yetiştirebileceksiniz. Bunun için belli başlı malzemeler gerekecek. Onlara ne kadar güzel malzeme verirseniz o kadar rare yani nadir bineklere sahip olacaksınız. Ve her bineğin sınıfına özgü özel bölümler olacak. Yani örnek vermem gerekirse atı bir normal ahırın içinde yetiştirebilirsiniz. Lakin bir ejderhayı orada yetiştiremezsiniz. Bu yüzden Muhtemelen yanar diye düşünüyorum. evin yakınlarında herhangi bir mağara içerisinde, bir yumurtanın içinde ya da işte akuatik yani deniz canlılarını bir ufak bir evin yanındaki bir göl içerisinde büyütüp onları tekrardan büyütebileceksiniz. Scars of Honor oyunundan devam etmek istiyorum konuşmaya. İki farklı ırk var. Birçok da sınıf olacak. Evet. İki farklı ırk hakkında bize bilgiler verebilir misin? Tabii şu an oyunda oynanabilir olan hatta 4 tane ırkımız mevcut. İlk başta çıkanlar orklar ve insanlar. Faction olarak hakimiyet, kutsal düzen mevcut. Kutsal düzenin de aynı şekilde 4 tane ırkı mevcut olacak. Hakimiyetin de 4 tane ırkı mevcut olacak ilk başta. Geçen zaman içerisinde genişleyeceklerini düşünüyorum ırklarında, factionlarında. Ben bir bilgi vermem gerekirse bayağı genişleyecek diye düşünüyorum ben. Hatta klasik MMORPG'lerde bulunan ırklara ek Scars of Honor için geliştirilmiş bazı ırklar da olacak. Aslında bu bilgiler web sitemizde de var. Web sitemizin dil seçenekleri arasında Türkçe'de mevcut. Orası da düzenleniyor sık sık. Yeni update'ler geldiği zaman ya da yeni güncellemeler geldiği zaman, haberler geldiği zaman web sitemizde Türkçe dil seçeneğiyle bulabilirsiniz. Forumda da aynı şekilde Türkçe bölümü ondan bahsetmiştik. Türkçe olarak da forumdan destek alabilirsiniz güncellemeler hakkında. Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Birçok ırktan bahsettik. Birçok ırk geleceğinden bahsettik. Base'den bahsettik. Oyunun görev sisteminden bahsettik. Bence bu oyun yapan şeylerden biri de aslında o yaşayan dünyaya combat eklenmesidir benim bildiğim. Çünkü bir noktadan sonra görevlerin azalmaya başladığında ya da daha doğrusu iki ırk arasındaki o mücadeleyi hissetmek için sadece görev değil, harita değil, bir noktadan sonra PvP'ler de devreye giriyor. Scars of Honor ekibinin bununla ilgili çalışmalarını senden öğrenebilir miyim? Henüz combat zaten halihazırda yapım aşamasında. Pek tabii arenalar olacak, challenge'lar olacak, belli başlı eğlenceli iki faction'ın da birbiriyle karşı karşıya gelebileceği savaşlar düzenliyoruz. Ama daha combat kendi kökünde yapım aşamasında olduğu için çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Oyunun geliştirme aşamasında olduğunu söylemiştin. Evet. Oyunun geliştirme aşamasına nasıl katılabilir insanlar? Kapalı betalarımıza şu şekilde katılabilirler. Honored ve Supportive accountlarımız mevcut store'dan. Bu accountları satın aldığınız takdirde sonsuza kadar sizinle birlikte kalacaklar. Aynı şekilde oyun çıkana kadar belli başlı bunun faydalarını görebilirsiniz. Kapalı betalara katılmak gibi, belli başlı ödüller gibi, oyun çıktıktan sonra sahip olabileceğiniz ödüller de aynı şekilde mevcut olacak. Fakat açık betalarımıza sitemiz üzerinden account açtığınız takdirde istediğiniz gibi katılabileceksiniz. Yani 3 çeşit üyelik sistemi
var aslında. Bir free account var ama bu şu an kapalı beta'ya katılım için açık değil daha. Çünkü Evet. kapalı beta bu. Evet. Kapalı beta'ya girebilmek için hem de Scars of Honor projesine destek olabilmek için iki farklı hesap şeklimiz var. Bu iki farklı hesap şeklinden birini seçtiğiniz zaman size özel bazı pay to win olmayan kesinlikle ödüller veriyor ya da daha doğrusu kozmetik ödüller veriyor. Hem projeyi destekleyebiliyorsunuz bu oyunun daha hızlı gelişebilmesi adına, daha güzel gelişebilmesi adına, hem de bizle beraber playtestleri oynayabiliyorsunuz. Biz ekip olarak playtestleri oynadığımız zaman dışarıdan destek veren kullanıcılarla adminlerin bile bir araya geldiğini, beraber oyun oynadıklarını, fikirlerini paylaştıklarını, hatta canlı olarak oynarken fikirleri paylaştığını bizzat biz şahit olduk. Sen de game designer olarak zaten bu işin kalbindeydin. Sürekli görevleri yazan kişi sendin o son playtestimizde. İlk 10 görev. Siz de bu projeye hem destek olmak hem playtest'e katılabilmek için aşağıda linki paylaşacağız. Linkleri paylaşacağız. Sosyal medya hesaplarımızı paylaşacağız. Özellikle üyelik ve playtest duyurularını sosyal medya üzerinden aktif olarak duyuruyoruz. Oradan takibini yapabilirsiniz. Üye olmak ve destek olmak için siz de Scars of Honor'un web sitesini ziyaret edip üyelik çeşitlerinden birini seçip playtestlere katılabilirsiniz. Destek olabileceğiniz üyelik tiplerinden birini seçtikten sonra, üye olduktan hemen sonra istediğiniz playtest'e istediğiniz zaman katılabiliyorsunuz. Bunların belli tarihleri var. Daha önceden sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Oyun ileride ücretsiz çıkacak. Fakat ücretli üyelik alanlara özel, başta da söylediğim gibi bazı kozmetik ve özellikle benim bildiğim kadarıyla isminin yanında bir ekstra title olacak. İşte destekleyici hesap tarzı. Bu gibi avantajlara sahip olabilirsiniz. Siz de aşağıdaki bıraktığımız linklerden, ki kartla bırakacağız video içine sık sık, oradan üye olup bize desteğinizi gösterebilirsiniz. Emre, sana dönmek istiyorum tekrardan ben böyle. Üyelik tiplerinden bahsettik, playtestlerden bahsettik. Önümüzde bir playtest var aslında. Var. Tam tarihi belli değil. Evet. Bunun duyurusunu yapacağız. Orada da birçok yeniliği test ediyoruz aslında kitleyle beraber. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Tabii. Test zaten en önemlisi, kapalı testi, açık testi aynı şekilde. Hem oyuncularımızın deneyiminin nasıl olduğunu görmek için, hem projenin ne durumda olduğunu görmek için bizler için çok önemli. Bugüne kadar yaptığımız şeylerin ve planladığımız şeylerin nasıl çalıştığını görmek, stres testi, görevler çalışıyor mu, yazılarda herhangi bir sorun var mı, lokalizasyonda herhangi bir problem var mı? Testler tamamıyla bunları görebilmemiz ve akabinde herhangi bir sorun varsa düzeltmemiz, bir feedback geldiğinde onları daha iyiye çevirebilmemiz için çok iyi bir fırsat. Özellikle oyun içinde, oyun akarken kullanıcılardan gelen, destekçilerden gelen feedbacklerle düzeltmek çok daha efektif olabiliyor ekip için. Zaten bir önceki kapalı beta çıktığında o kadar fazla feedback gelmişti ki gerek bug olsun, hata problemleri olsun, daha geliştirilebilir özellikleri olsun, bunlar hakkında çok fazla feedback aldık. Son kapalı betadan önümüzde çıkacak olan beta'ya kadar inanılmaz derecede yüksek bir seviyede geliştirme yaptığımızı söyleyebilirsin. Aynen. Emre, cevaplar için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Scars of Honor Türkiye olarak maceramıza başladık. Açıklamada bulunan linklerden siz de üye olup bu projeye destek olabilirsiniz. Ayrıca YouTube hesabımızı ve diğer sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet.